Herkese selamlar, merhabalar. Tahir El Koca ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz son günlerde yapay zeka trendi her yerde karşımıza çıkıyor. Önce Lensa AI diye bir uygulama çıktı. Fotoğraflarımızı çekip onları yapay zeka ile bambaşka çok güzel böyle çizgi film gibi veya çok hoşumuza gidebilecek çeşitli görsellere dönüştürdü. Sonrasında ChatGPT diye bir şey çıktı. Yani bu zamana kadar benim gördüğüm bütün yapay zeka programlarından, Google'dan, işte Siri'den yani hepsini bambaşka bir yere itti ve kendisi tek başına gerçekten aşırı şaşırtıyor beni. Ya giriyorum mesela en basitinden kripto paralarla alakalı soru soruyorum, cevaplıyor. Bitcoin'in fiyatına göre işte Bitcoin her şu fiyat artışında veya fiyat düşüşünde bildirim gönderen bir Python kodu yazıyorsun. Kodu yazıyor. Normal farklı kodlar istiyorsun, o kodları yazıyor. Gerçekten büyük bir devrim niteliğinde bir şey aslında ve bunların hepsi arda arda gelirken biz de finans piyasasında, kripto para piyasasında AI yani yapay zeka tabanlı üzerinde inşa edilen projelerden nasıl para kazanabiliriz? Bunu düşünmek zorundayız. Çünkü finans piyasalarında özellikle de kripto paralarda geçtiğimiz yıllarda hep şunu fark ettim ben. Eğer bir yerde hype varsa ben de orada olmak zorundayım eğer para kazanmak istiyorsam. Yani şu anda hype yapay zekadaysa biz de orada olmak zorundayız. Şu an istediğin kadar DeFi kovala, NFT kovala veya farklı normal coin alım satımı, işte trade kaldıraç, ya bunların hepsini kovala ama hype'ı da kaçırmamak gerekiyor. Çünkü hype'ı kaçırdığın zaman sonra hem böyle psikolojik olarak biraz yetersiz hissediyorsun hem de o hype'ı kaçırdıktan sonra tekrar yakalayayım derken bu sefer en tepeden girmiş oluyorsun. O yüzden şu anda hype yapay zekada. Ben de bu videoda yapay zekada en üst sıralara oynayan ve gerçekten de projesi yapay zeka üzerine olan, yani sadece etikete orada AI yazıp da yapay zeka projesi olduğunu iddia eden projeler değil, gerçekten de yapay zeka üzerine çalışan projeleri sizler için derledim. Bunların üzerine hem konuşacağım hem de grafiklerini de sizler için inceleyeceğim. Güzel bir video olacak. Güzel bir altcoin sepeti olacak. Şimdi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Evet, şimdi giriş kısmını bir tık uzattım çünkü yapay zeka üzerine biraz konuşmak istedim arkadaşlar. ChatGPT, işte diğer benzer yapay zeka adımları gerçekten beni her gördüğümde çok şaşırtıyor. O yüzden biraz konuşmak istedim. Şimdi CoinMarketCap'e baktığımız zaman arkadaşlar burada kategoriler kısmında bakın burada mesela AGX var. Singularity.net. Buna geldiğiniz zaman AI ve Big Data etiketine tıkladığınız zaman da burada yapay zeka üzerine çalışan projeleri görebiliyorsunuz. Ben de bu listeden 4 tanesini seçtim sizler için. Onları inceleyeceğim ve bu projelerin detaylarına değineceğim ve eğer alım satım için düşünüyorsanız, yani projesini de incele ama bir yerde de bize hani nereden alalım, nereden satalım de diyorsanız da grafikler üzerinden de sizler için teknik analizlerini yapmaya çalışacağım. Ama eğer içerik hoşunuza gidiyorsa videoya bir beğeni, bir de güzel yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ek olarak kanala da abone olup bildirimleri açmanız sizin için müthiş bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman ilk sırada The Graph var arkadaşlar. GRT Coin. GRT aslında oldukça eski bir proje ve gerçekten de yapay zeka üzerine çok sağlam adımları, çok güzel çalışmaları bulunuyor. Hemen onu şöyle açalım. Gördüğünüz gibi şu andaki fiyatı 0.076 dolar ve maksimum supply'ı yani arzı 10,5 milyar. Şu anda yaklaşık 9 milyara yani %83'ü dolaşımda. Aynı zamanda marketleri kısmına baktığımız zaman Binance, Coinbase, KuCoin gibi büyük borsaların neredeyse tamamında listeli. ATH'ına bir bakalım birlikte. Çünkü biliyorsunuz ATH bize bu coin'in maksimum potansiyeli ne sorusunu cevaplıyor. ATH'ının da 2.88 dolar olduğunu görüyoruz. Şu anda bu fiyatından tam %97.36 düşük arkadaşlar. Yani potansiyelinin %98 aşağısında ve bir yapay zeka projesi olduğu için de bu hype'tan çok güzel nasibini alabilir. Birazdan grafik üzerinden değerlendireceğim. Önce hepsini bir tek tek CoinMarketCap üzerinden inceleyelim. İkinci sırada şuradan bakalım mı? İkinci sırada Singularity.net var. Tabi ben bunları sırf bu sıradalar diye seçmedim arkadaşlar. Zaten ilk üçtekileri seçmek istedim. Sonra bir de Numeraire'yi ekledim. Zaten birazdan göreceksiniz. İkinci sırada AGX var arkadaşlar. AGX de şu anda 0.20 dolar. Nispeten yeni bir proje aslında. Zaten fiyat hareketini gördüğüm zaman da gerçekten şaşırdım. Müthiş bir hareketle ya piyasada gerçekten böyle çok güzel bir darbe vurdu. Bütün parayı çekti. Tek başına çok güzel yükseldi. Şu anda baktığımız zaman maksimum arzı 2 milyar. Bunun 1.2 milyarı yani %60'ı dolaşımda. Marketler kısmına da yine de Binance, KuCoin gibi borsalarda listeli. Bu arada bütün borsalarında komisyon indirimli kayıt linkleri her zaman açıklamada. Binance'in mesela en yüksek komisyon indirimi yani %20 ile açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Bu arada ATH'ına da şöyle hemen bir göz atalım.
Gördüğünüz üzere şöyle bir aşağı inelim. Gördüğünüz üzere 1.86 dolarlık bir ATH'ı bulunuyor. Şu anda bu ATH'tan da %90 civarında geride arkadaşlar. AGX'in de genel görüntüsü bu şekilde. Birazdan grafiğini inceleyeceğiz. Üçüncü sırada Fetch AI var. Kısaltması FED şeklinde yazılıyor. Şu anki fiyatı 0.25 dolar. Maksimum arzı 3.5 milyar ve bunun yalnızca %24'ü dolaşımda. Marketleri kısmına da yine aynı şekilde Binance, Coinbase, diğer borsalarda listeli arkadaşlar. Onu da hemen ATH'ına bir göz atalım. Hızlı sonrasında da grafikler üzerinden değerlendirip videomuzu sonlandırmış olalım. Şu an baktığımız zaman all time high 1.20 dolar ve bunun %79 gerisinde. Fedcoin'in de potansiyelinin oldukça gerisinde olduğunu görüyoruz. Ve Fed'den biraz bahsetmem gerekirse arkadaşlar, gerçekten yapay zeka alanında çok güzel bir proje. Çok güzel çalışmaları var. Çünkü akıllı sözleşmeleri tamamen yapay zeka tabanlı olarak yapıp bunları devletlere, bireylere, şirketlere sunma konusunda çalışmaları var. Yani siz bugün mesela gittiniz dediniz ki ben yapay zeka tabanlı bir blockchain istiyorum. Tabi parasını falan bilmiyorum. Oldukça muhtemelen tuzludur ama o hizmeti aldığınız zaman size çok güzel yapay zeka tabanlı bir blockchain hizmeti sağlıyorlar arkadaşlar. O yüzden de şu anda gerçekten oldukça iyi bir potansiyeli olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Evet, dördüncü olarak da arkadaşlar Numeraire token'ı, NMR token'ı sizlerle paylaşmak istedim. Fiyatı 15.53 dolar. Maksimum arzı 11 milyon ve bunun %54'ü 5.8 milyonu dolaşımda. Arzı oldukça kısıtlı. O yüzden fiyatı da 15.5 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yine Binance'de, Coinbase'de vesaire yer alıyor. Hemen onun da ATH'ına bakalım. Numeraire'da oldukça eski bir proje arkadaşlar. Eski boğalarda da benim oldukça sevdiğim, satın aldığım ve al satını yaparak veya hodl ederek para kazandığım bir proje. ATH'ı da 169 dolar seviyelerinde. Şu anda ATH'ından %90 civarında bir mesafesi bulunuyor şu anki fiyatının. Şimdi gelin hep birlikte hepsinin tek tek grafiklerini inceleyelim ve bu coinleri hangi fiyatlardan almak mantıklı, onlara da tek tek bir göz atalım arkadaşlar. Grafiklerimize geçelim. Evet, şimdi bu coinlerin grafiklerine geçmeden önce arkadaşlar bir Bitcoin'i size göstermek istiyorum. Çünkü her ne kadar evet hype yapay zekada desek de Bitcoin için size çok güzel, basit bir grafik çizdim arkadaşlar. Şu anda Bitcoin fiyatı 20.850 dolar seviyelerinde. Önümüzde çok önemli bir direnç olan 20.000 yani 21.000 seviyesi bulunuyor. Bu seviye kırılması durumunda çok güzel bir yükseliş sinyali verecekken eğer buradan red yersek de 19.000'e kadar bir geri çekilme yaşamamız yani çok muhtemel duruyor. O yüzden buradaki seviye bizim için çok önemli. Şu anda kim gelirse gelsin, yani istediği kadar uzman olsun, tecrübeli olsun, burayı kırıp yükselecek mi, yoksa buradan reddini yiyip 19.000'e hatta belki yeni bir dibe mi gidecek, bunu öngöremez şu anda. Tabii ki farklı verilere göre tahminini güçlendirebilir, tahminini mantıklı verilere dayandırabilir ama şu anda bence kesinlikle net bir veri elimizde bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden Bitcoin'de şu anda ya coin alımı için, bunlar yapay zeka coinleri, evet hepsi çok güzel ama bunları almak için, yani finansal bir araç olarak yatırım yapmak için bence biraz beklemek gerekiyor. Bekleyeceğimiz şey de Bitcoin şu anda buradan aşağıdaki 19.000 dolar seviyesine kadar gelip buradan burayı retest mi edecek, yoksa 21.000 dolar seviyesini kırıp burada mı bir retest gerçekleştirecek? Burada mı bir trene atlama imkanı sunacak bize? Bunu izlememiz gerekiyor. Bu iki okun yönüne göre de hareket edeceğiz. Sonra gelelim hangi coinlerden bahsettik? İlk başta FET'i inceleyelim arkadaşlar. FET'e baktığımız zaman şu anda grafiğini görüyorsunuz. Daha önce ne seviyelere çıkmış, nerelerden düşmüş ama son zamanlardaki hype'tan dolayı da oldukça güzel. Şöyle günlük grafikte bir yükselen trend, hatta 4 saatlikte daha tatlı duracaktır muhtemelen. Aynen öyle. Baktığınız zaman şu anda bir yükselen trendimiz bulunuyor. Destek dirençlerimiz bu şekilde 0.20, 0.25 ve çok özür dilerim ve 0.31 dolar seviyeleri FED için önemli bölgeler. Aynı zamanda buradaki yükselen trendimiz ve MA55'imiz, yani buradaki mor çizgimiz de şu anda 0.23 dolar seviyelerine tekabül ediyor. Buralara kadar fitiller gelebilir ama bu yükselen trendimizin üzerinde kaldığı sürece FED'in hedefleri oldukça güzel duruyor arkadaşlar. Ama tabii ki en başta söylediğim üzere Bitcoin fiyatı takip edilmeli kesinlikle. FED'in durumu bu şekilde. Böyle biraz daha uzaktan baktığımız zaman da buradaki çanak formunu da görebiliyoruz. Eğer burada 0.31 dolar seviyesinin kırılımı gelirse çok güzel yükselişler tekrardan başlayacaktır FED için. Diğer taraftan Numeraire'ye bakalım arkadaşlar. Buna şöyle geniş perspektiften bakalım. Böyle bir düşen trendimiz olduğunu görüyoruz. Çok genişten baktığımız zaman 31 Temmuz 2022'den, yani neredeyse 6-7 aylık bir hareketinin şöyle hep düşen trendde olduğunu görüyoruz ve şu anda hemen şöyle yaklaştırıp bakalım.
Şu anda 16,5 dolar seviyesindeki direncin aşağısında. Buradaki trendin kırılımıyla birlikte yani şöyle bir hareket görmek bence çok güzel olacaktır. Yani şöyle bir hareket görülebilir. Tabii çok saçma bir çizim oldu ama ya böyle bir hareket görülebilir. Aynı zamanda eğer olur da düşüş devam ederse 14 dolar, yani az önce bahsettiğim gibi Bitcoin'de aşağı yönlü hareket gelirse de 14 dolar seviyesi de Numeraire için çok güzel bir alım bölgesi olarak ben şahsen değerlendiririm ama tabii ki yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Diğer taraftan AGX'e baktığımız zaman yine AGX'e de şöyle 4 saatlik grafikte bakıyoruz ve ya aslında şöyle uzaktan baktığımız zaman çok yükseldiği için gözümü korkutuyor. Açık konuşayım. Ben şu anda AGX'e yatırım yapmayı çok da doğru bulmuyorum. Ama eğer olur da buradaki üçgen kırılımı, bakın şöyle güzel bir üçgenimiz var. Buradaki üçgen aşağı yönlü kırılır. Buradaki 0.16.5 ya 0.165 seviyesine kadar veya daha da aşağılara 0.140 seviyelerine kadar bir fitil yakalarsam eğer oradan alım yapmayı çok mantıklı bulurum. Veya buradan yukarı yönlü şuradaki düşen trend bu üçgen formumuzun üst trendinin kırılımı gelirse burada da yani şöyle bir hareket olursa buradan da alım yapmanın çok uygun olacağını şahsen ben düşünüyorum arkadaşlar. AGX'te de genel görüntü bu şekilde ama bence şu an sabırla beklemek lazım. Hemen hype var trene atlayacağım diye çok ciddi riskli kararlar almamak lazım bence. Diğer taraftan GRT The Graph token'ımız yine baktığımız zaman bunda da şöyle günlük grafikte inceleyelim bunu. Arkadaşlar bu arada kameranın pili bitti, kusura bakmayın, bundan sonrasına ekran kaydı şeklinde devam edeceğim. Baktığınız zaman The Graph'te de yani GRT token'da da şöyle bir düşen trendimiz kırıldıktan sonra çok güzel bir yükseliş hareketi gelmiş ve buradan üstteki yani dirençler patır kütür kırılarak 0.089'a kadar bir yükseliş hareketi gelmiş. Sonrasında buradan reddini yedikten sonra da tekrardan aşağılara kadar güzel bir düşüş görüyoruz. Şu anda bu EMA'larımıza kadar bir düşüş beklenebilir. Hatta eğer Bitcoin'de düşüş yönlü bir hareket gelirse 0.060 seviyeleri önemli bir alım bölgesidir. Ama olur da eğer 0.077 üzerinde de kalıcılık sağlarsa burası da bence çok güzel bir alım bölgesi olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. GRT token'da da durum bu şekilde. Genel olarak benim bu videoda anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Eğer kafanıza farklı soru işaretleri takılırsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Yorum kısmında her türlü soruyu cevaplamak için elimden geleni yaparım. Kusura bakmayın, kameranın pili bitti. Ama yine önümüzdeki günlerde farklı videolarla yine karşınızda olacağım zaten. Yapay zeka üzerine veya farklı konularda farklı video isteklerinizde lütfen sormaktan çekinmeyin. Her türlü yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.